burada ulaşım çok pahalı. Gerçekten bayağı pahalı. Fakat burada ben asgari ücreti sordum. Saati kiralar da ortalama arkadaşlar Edinburgh'un sembollerinden boğayı görüyorsunuz. Hemen arkasında da Edinburgh'un en pahalı oteli var. Burada ulaşım çok pahalı. Gerçekten bayağı pahalı. Mesela bir basım otobüse bir yere gidecekseniz 2.20 pound çarpı 55 işte hesaplarsınız. Ha şu da var. Şehir merkezinde her yer yürüme mesafesinde. Öyle de bir avantajı var. Ama yok yürüyemem diyorsanız da bunu göze alırsınız zaten. Burada dikkat ettiğim bir husus daha var. Durakları görüyorsunuz. Duraklar böyle ters duruyor. Bakın gelip buradan ön kapıdan biniyorsunuz. Ama neden ters bunun mantığını anlamadım. Bence yayayı korumak için olabilir. Atlayınca göbeği değdi. Bu tarafta. Arkadaşlar şimdiki durağımız da Dean Village. Sağ taraf Dean Village köprüsü. Burada hemen Dean Village'e gidiyor. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Edinburgh'a gelmek için en güzel mevsim hangisi diye sorarsanız da burada biz sorduk arkadaşlara. Ağustos ayı dediler. Ağustos'un dışında en ucuz ay da Ocak, Şubat gibiymiş. Genelde kar fazla tutmuyormuş burada. Yani gelirsek yok kar yağar falan diye düşünürseniz bunları göz önünde bulundurabilirsiniz. Edinburgh merkeze yakın Dean Village'e geldik. Burası bir köy ama şehir merkezine çok yakın. Edinburgh'u gezerken böyle bir köyü de görmek isterseniz mutlaka burayı da ziyaret edin. Böyle bir köy. Gerçekten havası bile çok güzel. Arkadaşlar burayla ilgili şunu da söylemek istiyorum. İlginç bir şey gördüm. Bu köyde şöyle bir bank var. Bu bankta bizde musluklar ya da çeşmeler yapılıyor ya hayrat olarak. Bu da o şekilde ölen birinin eşi için yapılan bir hayrat. Dean Village köyünde. Ben ilk defa görüyorum böyle bir şey. Size de göstermek istedim. Bu Dean Village'in şöyle de bir özelliği var. Bu gördüğünüz Leyte Nehri üzerinde un değirmenleri varmış eskiden. O şekilde ticari faaliyetler de icra ediliyormuş. Günümüzde de konuk ve ofis alanı olarak işletim gösteriyor. Ama 18. ve 19. yüzyılda burası oldukça popülermiş. Arkadaşlar, Birleşik Krallık vizesi için şunu da unutmayın. Birleşik Krallığın atadığı aracı firmayla yapılıyor başvurular. Ve bunlar birçok evrak istiyor. Onları doldurmanız gerekiyor, sunmanız lazım. Özellikle banka hesap özeti, son 6 ay içerisindeki harcamalarınıza falan bakıyorlar. Ondan sonra herhangi bir yerde çalışıyorsanız maaş bordrosu falan, bunlar çok önemli. Uçak bileti almanıza gerek yok. Biz almamıştık zaten. Ama burada kalmak için birkaç yer gösterebilirsiniz. Rezervasyonu şuraya yaptık diye. Orada kalmak zorunda değilsiniz. Sonra değiştirebiliyorsunuz onu zaten. Buradan bir yer adı verirsiniz. Yine adresini falan eklersiniz. O şekilde başvurunuzu yaparsınız. İşte günde ne kadar para harcayacaksın bunları soruyor. Buraya neden geliyorsun?
Biz buraya bir davet üzerine geldik zaten. Onu belirttik. Onun evraklarını yükledik. O şekilde başvuruyu yaptık. Başvuru da 15 iş günü içerisinde sonuçlanıyor genelde. Bizimki 9 iş günü içerisinde sonuçlanmıştı. Bu konuda çok hassas olun. Her şeyi olduğu gibi yazın. Çünkü reddedebiliyorlar. Onun haricinde çok da endişelenmenize gerek yok. Birleşik Krallığa çalışmak için gelebilir miyim diye düşünüyorsanız farklı vize türleri var. Ona göre başvuru yaparsınız. Onlarla ilgili çok fazla bir bilgim yok. Fakat burada ben asgari ücreti sordum. Saati 12.22 pound. Haftada 40 saat çalışılıyor. Haftada 40 saati geçerse de devlet ona göre vergi kesintisi uyguluyormuş. Bunu göz önünde bulundurun. Kiralar da ortalama 1000 pound'dan başlıyor. Ve insanlar genelde şehrin merkezine yarım saat uzaklıktaki yerlerde oturuyorlar. Bu 1000 pound'un dışında 120 pound da belediye vergisi varmış. Onu da ekliyorsun üzerine. Su ücreti yok. Ama diğer giderler var tabii ki. Elektrik, ondan sonra ısınma, internet vesaire. Dediğim gibi bazı meslekler yine gelebilir. Bunları göz önünde bulundurabilirsiniz. Modern yapıyor yani. Ha. Bizim her yeri ortam gibi. Evet. Evet arkadaşlar, o da çok önemli. Şehrin her yeri gotik mimariyi bozmadan inşa ediliyor. Genelde böyle gördüğünüz yerlerin çoğu çok eski. Mesela 400-500 yıllık yerler var. Ve adamlar hakikaten çok iyi korumuşlar. Ve korumaya da devam ediyorlar. Yeni yapılacak bir yerde genelde bu mimari korunarak yapılıyor. O bizim çok dikkatimizi çekti ve hayran kaldık. Ben zaten şu içinde bulunan şehrin korunmasına bayılıyorum. Gerçekten müthiş bir şey. Onun haricinde pahalı mı diye soracak olursanız da ben elimden geldiğince fiyatları yazarım. Pahalı olup olmadığını siz değerlendirirsiniz. Ama pahalı. Ama kendi fikrim pahalı. Bugün yoldan karşıya geçsem mi geçmesem mi diye kararsızlık içerisinde kaldım. Fakat yoldaki adam benim adıma karar verip benim geçeceğimi düşündü ve durdu. Ben de ayıp olmasın diye karşıya geçtim. Arkadaşlar şimdi Royal Mile'dayız, yani Kral Yolu'ndayız. Bu sokakta bu şekilde dar sokaklar var. Aralara açılan. James Court diye geçiyor mesela bura. Buradan düz bir şekilde ilerliyoruz. Gerçekten ilgi çekici. Biraz bana Fas'ı hatırlattı aslında. Dar sokak olarak. Ya yapı olarak demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hadi gidelim o zaman. Böyle bir bahçeye çıkıyor. Dilerseniz gelebilirsiniz. Thank you. Thank you. Bu arada şöyle bir şey eklemek istiyorum. Edinburgh'a geldiğinizde şehri turla gezmek istiyorsanız Big Bus'lar var. Bunlar 2 katlı. Belli bir ücret karşılığında tam günlük bilet alıyorsunuz. Mesela gidiyorsunuz bir yere, orayı geziyorsunuz, sonra durağa gelip tekrar otobüse binip devam ediyorsunuz. Gün boyu geçerli o kart. Dilerseniz bu şekilde de gezebilirsiniz. Ama benim tavsiyemi merak ediyorsanız mutlaka yürüyerek gezin şehri. Çünkü her yer birbirine yakın. Yapmışlar belki. Arkadaşlar şimdi Dish Room diye meşhur bir restoranta geldik. Burada yemek yiyeceğiz. Bakalım nasıl çıkacak. Müzik var diye çok fazla almayacağım çünkü trip sebebiyle kapanabilir. Yemeği yedikten sonra ve yemek geldiğinde de göstereceğim yine. Ondan sonra bakalım yorumumuz nasıl olacak.
Arkadaşlar şimdi yemeklerimiz geldi. Bunun ismi neydi? Sallaboti. Sallaboti. Bu? Bilmiyorum. Bunu da bilmiyoruz. Şey. Biz şimdi bunları yiyelim.